Kurşun mu istersin, altın mı istersin? Evet, ne kadar zengin olursanız olun, kendi hayatınızdan korktuğunuz zaman böyle köpek gibi sürünmek zorunda kalıyorsunuz. Buna da garip bir isim koymuşlar. Kokafe. Yardım edin! İmdat! Escobar, beni serbest bırak! Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kolombiya Medellin'den selamlar, saygılar. Arkamda Escobar'ın kendine yaptırmış olduğu mapusu görüyorsunuz. Ama bu mapus aslında Kolombiya hükümetini kandırmak amaçlı yapılmış bir hücredir. Bugün sizlerle Escobar'ın yaşadığı evlerden birinin turunu yapacağız. Ve hep beraber Kolombiya tarihi hakkında bilgi alacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Plato or plomo. Kitaplık görünümünde yerden gizli bir kapı açıldı. Dostlar, videomuza Escobar'ın altınlarını ve dolarlarını koymak için kullandığı safe house'la, yani kasasıyla başlıyoruz. Kendi fotoğraflarını buraya yerleştirmiş. Çocukluktan ergenliğe, delikanlılıktan ve 93 yılında ölmeden önceki son hallerine kadar. Dediğim gibi burayı altın ve dolarları saklamak için kasa olarak kullanmış. Normalde Kolombiya'da evlerin duvarları kiremitten yapılıyor ama bunlar betonarmeden yapılmış. Hatta şu koyduğu kapı yaklaşık 300 kilo. Böyle kolayca itilen bir kapı değil, iterken zorlanıyorsun. Kendisinin de buraya bir adet fotoğrafını, resmini çizdirmiş. Dolarlar ve altınlar. Peki bu duvardaki göçük ne diye soracak olursanız. Tabii ki Escobar'ın çok fazla dostu olduğu gibi bir kadar da düşmanı var. Düşünün, o zamanki Kolombiya hükümeti, Amerikan hükümeti ve CIA, yani Dışişlerine Bakan kuruluş, Kolombiya'da bulunan diğer şehirlerin ve eyaletlerin uyuşturucu baronları, hani bunlar Cali karteli deniyor, Bogota karteli deniyor. Bunların hepsi Escobar'ın ölmesini istiyor. Bu yüzden Escobar ne zaman ki bu eve gelse altınlarını kontrol ediyor, etrafa, eşe dosta bakıyor. Yaklaşık 1 saat durduktan sonra buradan ikiliyor. Yani burası bir nevi kaçış rotası. Ne kadar zengin olursanız olun, kendi hayatınızdan korktuğunuz zaman böyle köpek gibi sürünmek zorunda kalıyorsunuz. Kasadan çıktıktan sonra kendimizi Escobar'ın aile ağacıyla birlikte buluyoruz. Annesi, babası, ikisi de rahmetli olmuş durumda. Bu da 7 adet kardeşi. Escobar dışında hepsinin hayatta olduğunu söyledi. Yaş aralıkları 65-70 arası. Bu da Escobar'ın yeğeni ve bu evin sahibi. Anlattığına göre yaklaşık bir 20-25 sene önce hükümetle barış sağlamışlar. O yüzden bu evin gösterimine izin verilmiş. Devamında Escobar'ın para ve altın dışında mücevherat sakladığı kasalar yaklaşık 500-600 kiloymuş. Taşınması imkansız olsun diye yapmışlar. Yad etmek için oluşturulmuş, kendi yeğeni tarafından oluşturulmuş bir anıt diyelim. 49'da doğuyor, 93'te ölüyor. Devam edelim. Devam ediyoruz ve karşımızda uzay gemisine benzeyen bir garip plastikten teneke çıkıyor. Nedir bu? Biz de anlamakta güçlük çektik. Hemen açıklıyorum. Açılıyor mu? Açılmıyor. Ulan kırıyordum az daha, biliyor musun? Pablo'nun pilotları eğitme maketiymiş, robotuymuş, simülasyonuymuş. Bakın buradan gördüğünüz üzere simülatörün dışında Escobar'ın yarış arabaları. Ablaya dedim ki bak dedim, bunun üstünde Marlboro, Osito, Bicicletas. Ya bunlar ne alaka? Escobar'ın paraya mı ihtiyacı var dedim. Hayır dedi, o zamanın prestij veren markalar olduğu için üstlerine koymuşlar. 1940'lardan kalma. Escobar, El Capone, yani Amerika'daki Chicago mafyasına çok özeniyormuş. Onun arabalarından bir tanesi olduğu için kendisini ısmarlamış. Devamında 3 adet Mercedes var. Kurşun geçirmez, bombaya dayanıklı. Anlattığına göre o zamanın Amerikan Başkanı Ronald Reagan dahi bunlardan kullanıyormuş. Bakın şöyle anlatayım size. Belki bunun üstünde 3 veya 4 cam var. Bakın 1, 2, 3. Bunlar hep gerçek kurşun izleri arkadaşlar. Escobar'a yapılan suikast girişimlerinden kalma. Bunda daha net belli oluyor. 4 camlı. 1, 2, 3. Bunlar hep gerçek kurşun izleri. Şöyle devam edelim. Bu uçak Escobar'ın son dönemlerde yaşadığı kendi evinin
kapısına koyduğu uçaklardan bir tanesi. Arkadaşlar Kolombiya hükümeti Escobar'ı sevmiyor. Ondan hatta nefret ediyor. Olabildiğince silmeye çalışıyor. Ama çok büyük bir turistik pazarı olduğu için tamamen silemiyorlar. Villanın kapısından çıkarıp buraya getirmişler. Bu da Escobar'ın ilk aldığı uçaklardan biriymiş. Miami'den uyuşturucu ve para getir götür yapıyormuş. Yarış arabalarına karşı büyük bir merakı varmış. Bu da dönemin Porsche'larından şu anda 2020 yılında Amerika'da açık arttırmayla satılmış. Düşürülen helikopterlerinden bir tanesi. Bu tür şeyler hurdalığa götürülür ama Escobar'la alakalı olduğu için çok yüksek bir tarihi değeri var. Maddi değeri de var. O yüzden bu müzeye koymuşlar. Abi bu lastikler ne diye soracak olursanız. Abicim daha 80'lerin başında Amerikan hükümeti davaya uyanmadan Escobar bunlara uyuşturucuyu depolayıp götürüyormuş. O zamanlarda adamlar daha bu maddenin varlığından bile haberdar değiller. Lastikleri niye kontrol etsinler? Az önce bahsettiğim kapıdan sökülmüş uçak dedim ya. Bu işte Hacienda Nápoles. Ablamız turda bahsetti. Latin Amerika'nın ilk jetini Escobar almış. Gördüğünüz gibi bir ufak bir piyano, org gibi durabilir ama bunlar para saklama amaçlı yapılmış. Devamında Escobar Medellin'de şu evlerde yaşayan insanları, fakirlikten ölen insanları bu sitelere taşımış. Resimde olan 2 adet masada para saklama amaçlı yapılmış. Bakın buraya ablamızın anlattığına göre 3,5 milyon dolar saklanıyormuş. Diğer bir para saklama sehpası, masası diyelim. Bakın. Adam para saklamak için sehpaya neler yapmış neler. Turumuza kaldığımız yerden devam edelim. Kurşun mu istersin, altın mı istersin? Evet, tam anladığınız gibi yani kurşun mu yoksa yoluna mı bakmak istersin? Bu Escobar'ın kendi işlerini çözme yoluydu. Bütün siyasetçilere, yöneticilere, politikacılara, polislere, aklınıza gelebilecek her türlü insana bunu uyguluyordu. Ya benim paramı alırsın ya da olacakların, düşüyordum. Ya benim paramı alırsın ya da sonuçlarına katlanırsın. Ve sonuçta aklınıza gelen o yöntem. Müzenin dışına doğru yol alıyoruz. O kadar zengin olmuş ki Kolombiya gibi tropikal bir ülkeye Afrika'dan hayvanlar getirmiş. Fil, gergedan, zebra, su aygırı. Kolombiya'da su aygırı problemi var. Çünkü onlar Escobar öldükten sonra orantısız şekilde popülasyonları artıyor. Escobar Kolombiya hükümetiyle anlaştıktan sonra kendi yaptırdığı hapishaneye giriyor. Ve hükümet buna her gün bir adet hapiste olduğuna dair fotoğraf istiyor. Bu komik görünümlü hücreyi yaptırıyor ve şuraya çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu şekilde dışarı çıkabiliyorsunuz. Bakın. Fotoğraf çektirdim ve dışarı çıktım. Bu şekilde kendi hayatına devam ediyor. Aslında kurduğu düzenek bir hapishane değil. Kolombiya hükümeti polisi ve askeri korumasında kendisine bir malikane yapıyor. Yardım edin! İmdat! Escobar beni serbest bırak! Ne alaka diye soracak olursanız. Escobar bu jet ski'yi o zamanki filmde görüyor. Normalde üretilen bir jet ski değil. Böyle bir ürün yok. Sadece film için maketten yapılmış. Tabii bu Escobar dinler mi? Diyor ki parası neyse vereyim kardeşim. Yapın diyor. Filmdeki ve kendisi. 5 adet fabrika bundan üretiyor. Ablanın söylediğine göre tanesi için o zaman tabii bunun bir üretimi, çizimi, motorunun yerleştirmesi, bir mühendisliği, dağıtımı, osu busu derken tanesine o zamanki parayla 500 bin dolar veriyor. Tabii ki bu Escobar için yani sakız parası, çiklet parası bile değil. Ve bundan yaptırıyor. Şu anda bilinen 2 adet var. Bir tanesi burada, diğeri de diğer bir hükümetin müzesinde. Maradona o zamanlar bir haftalığına Kolombiya'ya geliyor. Escobar'ın malikanesine gidip futbol oynuyorlar. Kendisi Arjantin'e döndüğü zaman diyorlar ki Sayın Maradona neden Kolombiya'ya gittiniz? Yoksa Escobar'la görüşmeye, takılmaya mı gittiniz? Maradona'nın cevabı. Escobar kim ya? Ben bir adet futbolcuyum. İş adamıyım. Benim böyle televizyonlara, magazinlere ayıracak vaktim yok. Escobar'ı hayatımda görmedim, duymadım diyor. Tabii buna kimse inanmıyor. Ama Escobar hapisteyken bile dünyanın en iyi futbolcularını getirebilecek kadar güçlü bir adammış. Peki Maradona'nın bu işten
faydası ne diye soracak olursanız, rivayete göre o zamanın parasıyla 5 milyon dolarcık harçlık almış. O zamanın 5 milyon doları muhtemelen şu anda bir 50 milyon dolar paradır diye düşünüyorum. Siz olsanız yapar mıydınız? Bence yapmazdınız değil mi? Kesin yapmazdınız. Turumuz bitti arkadaşlar. Şimdi size bir iki adet hediyelik eşya göstermek istiyorum. Çok yaratıcı ürünler var. Bakın 1000 dolarlık Escobar dolar banknotu. Escobar'ın adına özel içkiler. Kolombiya hükümeti bu insanı çok büyük bir terörist olarak görmesine rağmen adamlar hala bunun üzerinden cayır cayır para kazanıyorlar. Ürünler güzel olduğu kadar bir o kadar da pahalı. Bir adet ufak şat bardağı 20 dolar. Bunu kim alır la? Escobar'ın fotoğrafıyla satılan kahveler. Buna da garip bir isim koymuşlar. Cocafe. Ne demekse artık anlamadım. Chocolate? Coffee with cocaine? Coca leaf. Okay, my bad. You have? Evet. Koka ağacının yapraklarıyla birlikte kahve. Bu da o zamandan kalma Amerikan hükümetinin Escobar'ı avlamak için Escobar'a o zamana 10 milyon Amerikan doları veriyorlarmış. Escobar'ın yancılarına 5'er milyon, yancının yancısına da 2'şer milyon dolar. Bugün sizlerle Pablo Escobar'ın gerçek bir safe house yani kasa olarak kullandığı evi beraber gezdik. Bu müzeye girmek için 30 dolar verdim. Şunu da söyleyeceğim. YouTube ve Instagram yani genel olarak sosyal medya Escobar içeriklerini hiçbir zaman desteklemiyor, sevmiyor, öne çıkarmıyor ve hatta monetization yani para kazanma özelliğini deaktif ediyor. Bu videodan muhtemelen hiç para kazanamayacağım. Hatta belki kanalıma bir şekilde strike yani uyarı gelecek. Lütfen buna engel olabilmek için, sırf sizin için bu videoyu çektiğim için bir like'ınızı esirgemeyin. Bugünlük benden bu kadar. Ozfly is out.